Merhaba araştıran insanlar. İnsanlık tarihinin en gizemli öğretilerinden bir tanesini inceleyeceğimiz bir videoyla sizlerle beraberiz. Günümüzdeki modern kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl öncesinde başlayıp 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden maddeleri birbirine karıştırıp değiştirmeye çalışan öğretiye simya denir. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da, Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra da 17. yüzyıla kadar Avrupa'da simyaya ilgi duyulmuştur. Simya öğretisinde 4 element düşüncesinin Orta Çağlar boyunca var olan şekli kuşkusuz Platon'un ve özellikle de Aristo'nun eseridir. Platon elementleri geometrik formlarıyla ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak simyadaki teori büyük ölçüde Aristo'nun teorisidir. M.Ö. 384 ve 424 yılları arasında yaşayan Aristo, birçok konuda olduğu gibi 4 element teorisiyle de Orta Çağ boyunca tek otorite olarak kalmıştır. Aristo'ya göre ilk madde çeşitli formlar alabilmektedir. Bu alınan formlarda bazı temel özelliklere bağlıdır. Bu özellikler 4 tanedir. Sıcak, soğuk, kuru, ıslak. Buna göre ateş, sıcak, kuru. Hava, sıcak, ıslak. Su, soğuk, ıslak. Toprak, soğuk, kuru olarak özellik gösterir. Simya öğretisinin amacı 2 temel başlık altında incelenebilir. Bunlardan bir tanesi ölümsüzlük iksirini keşfetmek, diğeri ise felsefe taşı yardımı ile kurşunu altına çevirmek. Aristo ile olgunluğa ulaşan elementler teorisi ve Mısır kaynaklı simya, İskender'in fetihleriyle beraber karşılaşma olanağı bulmuş ve bir senteze ulaşmıştır. Bu senteze Doğu kökenli okültizm, Yahudi ve Hristiyan mistisizmi de karışarak Orta Çağ'dan itibaren simyacıların temel teorilerini oluşturmuşlardır. Yunan-Mısır sentezi simya ile ilgili en önemli belge milattan sonra 3. yüzyıldan kaldığı sanılan Leyden papirüsüdür. 4. yüzyıldan itibaren ise simya eğitimi yaygınlaşmıştır. Özellikle Panapolisli Zosimus simyayı daha ritüelik bir hale getirmiştir. Bu dönemde özellikle İskenderiye'de simya üzerine birçok eser ortaya çıkmıştır. Bu eserler arasında Hermes, Isis gibi tanrısal kişiliklerin yazdığı varsayılan eserlerin yanı sıra Keops gibi hükümdarların, Platon, Pisagor, Thales gibi filozofların ya da Zosimus gibi simyacıların yazdıkları söylenen eserler de vardı. Bunlar felsefe taşından ve ölümsüzlükten de söz etmekte, aynı zamanda simyanın ezoterik yanını da ortaya koymaktaydılar. Simya daha sonra Bizans'ta da varlığını sürdürmüştür. İmparator Heraklius simyayı desteklemiştir. Ancak Bizans'ta simya çok gelişememiş, daha sonra da batıya geçmiştir. Arapların Mısır'ı işgal etmesi simyanın İslam dünyasına da girmesini sağlamıştır. Arap kültüründe İslam öncesinde simya hakkında yazılan eserler bilinmemekle birlikte Mısır'ın işgalinden sonra bu konuda yazılan eserlerde bir patlama olmuştur. Bütün İslam dünyasında Arapça tek resmi dil olduğu için Eski Mısır ve Yunan eserlerinin Arapçaya yapılan tercümeleri de bütün İslam dünyasına yayılmış, bu konuda çalışmaların çoğalmasını sağlamıştır. Müslüman simyacılar arasında en tanınmışı kuşkusuz Batı'da Geber adıyla tanınan Abu Abdullah Cabir İbn Hayyam'dır. Cabir'den kalan eserlerin bir bölümü Corpus Sabiranus adıyla toplanmıştır. Çoğu kaybolan bu yazılarda simya kadar İslam'ın ezoterik açıklamalarında varlığı bilinmektedir. Cabir bu yazılarda ezoterik bilgi vermesine rağmen olabildiğince açıklama yapmıştır. Simyanın Orta Çağ Avrupa'sına geçişi göreceli olarak daha geç olmuştur. Özellikle Arap istilaları ve Haçlı seferleri sırasında bu kültürlerle tanışan Batı dünyası Orta Çağ'ın sonlarına doğru simya ile ilgilenebilmiştir. Simya anlamına gelen alkemi sözcüğünün ve simyada kullanılan alkol, eliksir gibi sözcüklerin Arapçadan gelmiş olması da bu kökeni ortaya koymaktadır. 13. yüzyılın ilk yarısından itibaren Fransisken Manastırı'nda simya yaygınlaşmaya başlamıştır. Buradan Robert Grosseteste tarafından Oxford'a da geçen simya burada da popüler olmuş ve Robert Grosseteste'nin öğrencilerinden biri olan Roger Bison da bu konuda oldukça sivrilmiştir. Simya kadar astroloji ve okült bilimlerle de ilgilenen Bison sonunda kilisenin de dikkatini çekmiş
ve bu yüzden hapse girmiştir. Daha sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Beeson, simyacıların ölümsüz olduğu konusunda rivayetlerin çıkmasına da sebep olmuştur. ...1240-1311 yılları arasında yaşayan ve Rosarium Philosophorum adlı eserin de yazarı olan Arnold Villeneuve da bu konuda zamanının tanınmış isimlerindendir. Villeneuve, simya kadar astroloji ve tıpla da uğraşmıştır. Eserleri ise ölümünden sonra yakılmıştır. Villeneuve'dan etkilenen iki Fransisken de simya konusuyla ilgilenmişlerdir. Bunlar Raymond Lull ve Jean de Rupesquis'kadır. Fransiskenler kadar Dominikenler de simya ile ilgilenmişler ve 1193-1280 yılları arasında yaşayan ve Büyük Albert adıyla da anılan Albert de Bostalet, Dominikenlerin arasından çıkmıştır. Her şeye rağmen 13. yüzyılın sonuna kadar simyacılar manastırlarda rahat rahat simya ile ilgilenebiliyorlardı. Ancak zamanla simyacıların kurşun altına çevirerek büyük zenginlikler elde etmeye ve hazırladıkları özel iksirlerle ömürlerini 100-150 seneye kadar uzatmaya başlamalarıyla kilisenin tepkisini çeker. Bu arada manastırlar dışında da simya ile ilgilenen kişiler türerler. Artık simya öğretisiyle kilise karşı karşıya gelmeye başlar. Ancak kilise önlemini almakta gecikmez. 1317'de Papa bir karar yayınlayarak sahte altın yapanlara zindan cezası öngören kanunla simyacıları mahkum eder. Simyacıların yaptığı bu gizli işlemler konusunda Vatikan kaynaklarında birçok belge bulunmaktadır. Bu sırada gizemli bir kişinin simyanın sırlarını bulduğu konusunda bir söylenti yayılmıştır. Bu kişi Nicolas Flamel'dir. 1330-1418 yılları arasında yaşadığı söylenen Flamel, söylentiye göre Yahudi Abraham isimli simyanın sırlarını veren bir kitap bulmuş ve yıllarca karısı Pernelle ile uğraşarak buradaki şifreleri çözmüş ve bu sanatın sırrına vakıf olmuştur. 15. yüzyılda gelişen simyada döneminin en önemli isimlerinden biri de Basil Valentin'dir. Yaşamı hakkında tam bir bilgiye sahip olmadığımız Valentin, özellikle 12 Anahtar isimli eseriyle ünlüdür. Simya, Rönesans ile birlikte en yüksek noktasına ulaşmış ve bu dönemde Kabala, büyü, yeni Platonculuk gibi diğer ezoterik doktrinlerle de simyaya katkıda bulunulmuştur. Ancak kilisenin simya ile etkin mücadelesi sonucunda simyacılar yer altına çekilmeye başlayarak bazı gizli örgütler kurmuş ve öğretilerini geliştirmeye 17. yüzyıla kadar devam etmişlerdir. Bu örgütlerden en önemlisi günümüzde halen varlığını sürdüren Rosecrux'tır. İngiltere'de de Robert Flood bu düşünceyi sistematize etmiştir. Tapınakçıların mirasçıları olan masonların simya öğretisinin gizemlerine vakıf olma isteği, simyacılar üzerinde halihazırda bulunan baskıyı iyice arttırmış, birçok gizli simya örgütü Rosecrux çatısı altında birleşerek o güne kadar yaptıkları tüm çalışmaları derleyen Sacris Dogmatibus Alchemy isimli bir kitap hazırlamışlar ve ellerindeki gizemli nesneleri saklayarak iyice yer altına çekilmişlerdir. Kitabın insan derisine yazıldığı rivayet edilmektedir. Ayrıca örgüt gizli kalabilmek adına doktrini gereği en fazla 100 kişiye kadar üye kabul etmektedir. Rosecrux örgütü günümüzde halen varlığını aktif olarak sürdürmektedir. Örgüte üye dünya üzerinde birçok ünlü kişi vardır. Bunların 2 tanesi de Türkiye'de yaşamaktadır. Ne yazık ki güvenlik sebeplerinden dolayı bu 2 ismi sizlerle paylaşamıyorum. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşarak kanalımıza destek olmayı, yeni videolarımızı takip edip araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.